Sevgili seyircilerim, Şef Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Bugün sizler için çok özel bir çay saatleriniz için tarifim olacak. Haşhaşlı çörekler hazırlayacağım. Öyle güzel oluyor ki yemesi enfes bir güzel hamur işi tarifi olacak sevgili seyircilerim. 4,5 su bardağı un, 1 paket instant maya var. Burada 1 tatlı kaşığı tuz gelecek. 3 çorba kaşığı toz şeker. Yarısı, burada 1 çay bardağı var ama yarısı bunun iç harcı için. 1 çay bardağı yoğurt, ev yapımı sulu yerinden. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 tane yumurta ile hazırlıyoruz. Şimdi iç harcına geldiğimizde haşhaşımız var. Bu haşhaş sevgili seyircim 4 çorba kaşığıydı. İçindeki yağı ile birlikte karıştırdım. Biraz sıvı hale geldi ama şuradaki yağdan biraz daha üzerine koyacağım biraz. Şöyle. Burası 125 mililitrelik bir çay bardak ölçüm. Bu yağ buraya yeterli. Şimdi bizim burada kullanacağımız 100 mililitre olmuş olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sevgili seyircilerim önce şöyle hemen ortasını havuzunu açıyorum. Oktay Usta'dan haşhaşlı çörek tarifi geliyor. Havuzun içine 1 paket instant maya. Maya olarak isterseniz yaş maya da koyabilirsiniz. Buranın üzerine 3 çorba kaşığı kadar toz şekeri veriyorum. Kalan toz şekeri de şurada haşhaşa veriyorum. Sevgiyle iner misin canım? İniyor. Tamam. Çünkü iç harcı biraz tatlı olacak. Çay saatlerinde çok güzel oluyor kıymetli seyircilerim. Şimdi tuzunu veriyorum. Tuzu maya ve şekerle buluşturmuyoruz. Şöyle etrafına serpiştirme usulü 1 tatlı kaşığı döküyorum. Şimdi havuzun içinde şu ana kadar şeker var, maya var, ev yapımı 1 çay bardağı yoğurt geliyor buraya. Evet, yoğurdu aldım. 1 çay bardağı süt. Bardak ölçülerimiz 125 mililitrelik bardak. Kıymetli seyircilerim. Sizlerden bu konuda çünkü sorular geliyor. Oktay Usta ne kadarlık bir bardak diye. Doğru, haklısınız çünkü. Yağını da veriyorum. Sevgiyle iniyorlar bakın. Havuz açtık. Havuzun içine sıvılar geldi. Su yok. Süt, yoğurt, bir yumurtanın akı var burada. Sarısı üzerinde yerini alacak. Kıymetli seyircilerim şöyle aldım. Tamam. Son derece hazırlanışı kolay bir tarif. Hiç zorlaştırmadan kolay haliyle hazırlıyoruz. Süt, yoğurt, yumurta, maya, şeker, tuz. Sevgili seyircilerim bir karıştırma kabının içine hepsini alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Sevgili seyircilerim çok güzel bir hamur oldu. Ölçüleri verdiğimiz ölçülerle güzel bir kıvam ortaya çıktı. 125 mililitrelik bardak ile sıvılarımızı koyduk. Yoğurdumuzu, sütümüzü, yağı, yumurtası hepsi konuldu. Kulak memesi yumuşaklığına gelen bir hamur. 2-3 dakika yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. 1 saat mayalandırıyoruz. 1 saat sonra haşhaşıyla buluşma vakti olacak. Çok önemli bir püf noktasıdır. Videomu lütfen sonuna kadar takip edin. Haşhaşlı çöreğimizin hamuru mayalandı kıymetli seyircilerim. Şimdi hemen kıvamını görelim ister misiniz? Şöyle bastırıyorum. Bakın yumuşacık olmuş. Puf puf olan güzel bir hamur. Şimdi hamurumuzu hemen karıştırma kabının içinden alacağım. Buraya sevgili seyircilerim 6'ya kesiyorum. 6 parçaya keseceğiz burayı. Şimdi şöyle 3, 4, 5 ve 6 parçaya kestikten sonra bezeleri yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra merdane ile açmaya başlıyoruz.
Sevgili seyircilerim, hamurumuz 6'ya böldük. Merdane ile şöyle 1,5 karışa yakın mesafede güzelce açtım. Açtıktan sonra son zemin bölüme birazcık un serptim. Burası çünkü alt taban bölümü olacağından dolayı. Şimdi haşhaşla buluşma vakti olacak. Yağ ile akıcı hale getiriyoruz. Sevgili seyircilerim, haşhaşı böyle üzerine gezdirerek döküyorum. İçinde haşhaş, toz şeker ve sıvı yağ var. Bayağı bir koyu yaptım. İsterseniz daha akıcı da yapabilirsiniz. Ama ben böyle bol malzemeli çok seviyorum. Çok güzel oluyor sevgili seyircilerim. Tadı müthiş oluyor. İkram ettiğiniz kişiler de bu tada bayılacaklar. Böyle kat kat, 6 katı bu şekilde sevgili seyircilerim üst üste alacağız. Ama böyle kaşık ile her yerine buradaki haşhaş ezmesini güzelce sürüyoruz. Evet, şimdi sürdükten sonra 4 çorba kaşığıydı benim haşhaşım. Bir çay bardağına yakın sıvı yağ koymuş olduk. Şimdi ikinci hamur geliyor üzerine. Hamurları tek tek açtım. Getiriyorum şöyle sevgiyle üstüne yağı kapatıyorum. Sonra uçlarını şurada birleştiriyorum. Güzelce. Sonra topluca açacağız burayı. Böyle kat kat haşhaş ile buluşturuyorum sevgili seyircilerim. Sevgili seyircilerim, tepsi büyüklüğüne getirdim. Bakın, görüyor musunuz? Rengin güzelliğine bakın. Hamurdan alttaki iç harç görünüyor. 6 kat var burada haşhaşlar. Evet, şimdi şu 1 santim, 1,5 santim ile 2 santim arasında uzun şeritler kesiyorum. Sevgili seyircilerim, bakalım kaç adet çıkacak. Hem onu da görmüş olacağız. Çok da bereketli oluyor aynı zamanda. 5 çayı yolculuk sırasında, çocukların beslenmesinde haşhaşın çok güzel bir tadı var. Yavrularımıza mutlaka tattıralım. Hiç tatmamış olan çocuklar olabilir. Onlara güzel böyle farklı lezzetler sunalım. Evet, şimdi hamurumuzu görüyoruz. 6 kat dedik. Şöyle ortadan bir tane çıkarıyorum. Bakın, hamurun güzelliğini görüyor musunuz sevgili seyircilerim? Öyle güzel olmuş ki. Bak, hatta şurada şöyle hafiften bir vuruyum. Biraz daha esneteyim. Esnek bir hamur. 6 katı da görünüyor. Şimdi şöyle daha da ne kadar ince olursa o kadar makbuldür. Şimdi katmanlarını şöyle görelim isterseniz. Görebildik mi? Evet, şimdi sevgili seyircilerim, katmanları gördükten sonra hamurumuzu hemen şurada biraz daha şöyle esnetelim. Sonra şu uçlarından tutup geriye doğru çeviriyorum. Bakın, geriye doğru çeviriyoruz. Kıvrım kıvrım oluyor. Görüyor musunuz? Kıvrım kıvrım olduktan sonra şöyle kendi etrafında döndürüyorum ve alta sıkıştırıyorum. Döndürüp alta sıkıştırıyoruz. Katlar çok güzel olmuş. Üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bir kez daha mayalanacak. Önce birinci mayalanma 1 saat sürdü. Şimdiki mayalanmamız da sevgili seyircilerim şöyle bir yarım saat kadar tepsi mayası gelecek. Tepsi mayasından sonra efendim fırında 180 derecede pişiyor. Sevgiyle pişiyor haşhaşlı çöreklerimiz. Haşhaşlı çöreğimizin üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Birazcık yağ ile karıştırdım. Toplamda kaç tane çıktı? Sevgili seyircilerim, 16 tane çıktı. Evet, 16 tane efendim güzel böyle haşhaşlı çörek hazırlamış olduk kıymetli seyircilerim. Tepsi mayası geldi. Tepsi mayası yarım saat, 10 dakika, 15 dakika bulunduğu ortamın ılıklığına göre değişkenlik gösterir. Şimdi fırına gitmeye hazır halde şu anda. Fırınımız 180 derece alt üst pişirme bölümünde pişiyor. Fırından çıktıktan sonra kaç dakikada piştiğini söyleyeceğim. Ama ve lakin her fırının pişirme performansı farklı olabilir. Siz fırınınızın durumuna göre dengelerseniz iyi olur sevgili seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Orta katında 180 derecede pişiyor efendim haşhaşlı çöreklerimiz.
Sevgili seyircilerim, saatime bakıyorum. 35 dakika oldu. 180 derecelik ısıtılmış fırında şu anda görüyoruz. Haşhaşlı çöreklerimiz fırından çıkıyor. Sevgiyle pişmişler. Ne de güzel olmuşlar. Çünkü biraz güzel kızartmak gerekir bunları. Çıtır çıtır oluncaya kadar sevgili seyircilerim. Yumuşak seviyorsanız biraz daha erken zaman diliminde çıkarabilirsiniz. Hemen şöyle kaldırayım bir görelim. Şuradan bir maşa yardımı alayım. Bakın alt kısımları da güzelce pişmiş. İyi de kızarmışlar sevgili seyircilerim. Evet. Efendim bir programımızın, bir lezzetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli seyircilerim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Allah evinize bolluk, bereket, huzur versin. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.